Bugün bambaşka bir serinin başlangıç videosuyla devam ediyoruz. Ağaçlar ve hayvanlar. Konumuz doğanın sakinleri ve marangozları. Ağaç doğada 3 farklı şekilde sınanır. İçten tüketilir, içinde boşluk açılır, üzerinde yük taşır. Bugün ahşabı 3 farklı canlı üzerinden okuyacağız. Birisi ahşabı yer, birisi ahşabın boşluğunu kullanır, birisi ahşabı platforma çevirir. Ama asıl konu şu: ahşap neden bazı türlere dayanır, bazılarına direnemez? Cevap lif yönünde, kimyada ve nemde. Ahşabın en büyük düşmanı gibi görünen ama aslında ona en karmaşık formları veren gizli bir dünyadayız. Termitler. Bir mobilyacı için kurtlanmış ağaç bir kabustur. Ancak tasarımcı için bu eşsiz bir sanat eserinin başlangıcı olabilir. Termitler ahşabı sadece yemezler. Onu bir labirente dönüştürürler. Onların açtığı tüneller rastgele değildir. Koloninin havalandırma ihtiyacına göre şekillenir. Bizim bugün mobilya tasarımlarında kullandığımız parametrik tasarım veya delikli yapılar aslında termitlerin milyonlarca yıldır uyguladığı bir yöntemdir. Özellikle Afrika'daki termit kuleleri ahşap ve toprağın karışımıyla oluşturulan devasa pasif nemlendirme sistemleridir. Ahşabın içindeki selülozu işleyerek onu adeta bir kompozit malzemeye dönüştürürler. Bu süreçte ağacın lifleri arasında bıraktıkları boşluklar epoksi masalar yapan ustalar için bugün dünyanın en değerli doğal kalıplarını oluşturur. Bazen kusur dediğimiz şey tasarımın kendisidir. Termit yenikli bir kütük parçasını epoksiyle doldurduğunuzda ortaya çıkan o organik doku aslında binlerce küçük işçinin ortak eseridir. Ahşabın sadece düz ve pürüzsüz halini değil, yaşanmışlığını ve içindeki bu gizli mimariyi de sevmeliyiz. Termit ahşabı dıştan parçalamaz, içini boşaltır. Peki hangi ağaçları tercih ederler? Genellikle düşük yoğunluklu, reçine oranı düşük, öz odunu zayıf, nemli ortamda bulunan ağaçları tercih ederler. Örnek verecek olursak, kavak, söğüt, genç çam gibi ağaçları tercih eder. Peki neden bu ağaçlar? Çünkü genç odun daha fazla şeker ve nişasta içerir. Kimyasal savunması düşüktür. Hücre duvarı daha incedir. Yüksek tanenli meşe veya iroko gibi türlerde fenolik bileşikler termit gelişimini baskılar. Peki hücresel seviyede ne olur? Ahşap hücresi 3 katmandır. S1, S2 ve S3. Asıl dayanım S2 tabakasındadır. Termit, simbiyotik mikroorganizmalarla önce hemiselülozu çözer. Sonra selülozu parçalar. Lignin nispeten kalır. Bu yüzden termit hasarında yapı petek gibi görünür, yüzey sağlam kalabilir, taşıyıcılık dramatik şekilde düşer. Bu kesit dayanımını azaltır. Bir mobilyada bu hasar aniden kırılma riskidir. Gelelim gezgin karıncalara. Şimdi tek başınıza devasa bir masif masayı tutkallayıp işkenceyle sıkıştırmaya çalıştığınız o anı düşünün. Ne kadar zor değil mi? Ahşap işçiliği çoğu zaman bir ekip işidir. Şimdi ormanın en organize şantiye ekibine gezgin karıncaları konuşacağız. Onlar ahşabı oymuyor veya kesmiyor. Onlar ahşabın üzerinde kendi bedenlerinden oluşan devasa, yaşayan, modüler mobilyaları inşa ediyorlar. Gezgin karıncaların sabit bir yuvası yoktur. Gece olduğunda bir ağaç kütüğünün veya kökünün etrafında yüz binlercesi birbirine tutunarak biyovak adını verdiğimiz canlı bir yuva kurarlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bacaklarındaki özel çengellerle. Birbirlerine kilitlenirler. Bu bizim ahşap işçiliğinde kullandığımız kırlangıç kuyruğu veya parmak geçme tekniğinin doğadaki en saf, en dinamik halidir. Ağacın üzerinden bir dere mi geçmeleri gerekiyor? Kendi bedenlerini birbirine kenetleyerek tıpkı gergin bir halat gibi köprü kurarlar. Bu bana şunu hatırlatıyor: bir ahşap lifi tek başına kolayca kırılabilir. Ancak o lifleri doğru yönlerde üst üste lamine ettiğinizde üzerine binen tonlarca yüke mısır patlağı gibi direnç gösterir. Karıncalar o kütüğün üzerinde geçici ama statik olarak kusursuz bir ağ kurarlar. Yükü asla tek bir noktaya bindirmez, tüm yüzeye eşit dağıtırlar. Parçaları birleştirirken karıncaların bu mantığını unutmamak gerekir. İşkencelerinizi sıkarken
Gücü tek bir noktaya odaklarsanız ahşabı ezip çatlatırsınız. Ama takozlar kullanarak gücü yüzeye yayarsanız kusursuz bir birleşim elde edersiniz. Gezgin karıncalar bize şunu fısıldar: en dayanıklı yapılar en doğru şekilde kenetlenmiş küçük parçalardan oluşur. Bir dahaki sefere atölyede tutkalığın kurumasını beklerken o mikroskobik liflerin birbirine nasıl sarıldığını hayal edin. Peki hangi ağaçları tercih ederler? Gezgin karıncalar genellikle önceden çürümüş, iç boşluk oluşmuş, nemli tropik türlerde bulunur. Bunun sebebi ağacın liflerinin ayrılmış olmasıdır. Mekanik direnç düşmüştür. Oyuk açmaya gerek kalmaz. Burada ahşap artık taşıyıcı değil, hacim sağlayıcıdır. Ekseriyetle bu oyuklar beyaz çürüme veya kahverengi çürüme sonrası oluşur. Beyaz çürüme ligninin parçalar. Yapı lifli ve süngerimsi olur. Kahverengi çürüme selülozu parçalar. Ahşap kübik çatlaklar gösterir. Bu iki durumda da basınç dayanımı dramatik şekilde düşer. Ahşap %20 nemin üzerine çıktığında mantar aktivitesi artar. Lifler arası bağ zayıflar. Karıncalar için bu ideal. Ama mobilya için bu eşik tehlikelidir. Şimdi ağacın en uç liflerinde yaşayan bir mikrostayla ağaç sincabıyla devam ediyoruz. Onlar ormanın en kıvrak marangoz çırakları gibidir. Her zaman en taze ve en işlenebilir malzemenin peşindedirler. Sincaplar ağaç üzerinde hareket ederken ağacın kabuk yapısını bir kılavuz ray gibi kullanırlar. Pençeleri ağacın damar yönüne göre kilitlenir. Yuva yaparken seçtikleri dallar rastgele değildir. Genellikle meşe veya çam gibi hem esnek hem de dayanıklı ağaçların yeşil dallarını tercih ederler. Bu dalları birbirine kenetlerken kullandıkları sepet örgü tekniği ahşabın doğal gerilimini kullanarak çivi gerektirmeyen bir kafes yapı oluşturur. Bu modern kafes kiriş sistemlerinin doğadaki ilk örneğidir. Bir sincapın yuvası fırtınada esner ama dağılmaz. Peki neden? Çünkü lifleri birbirine paralel değil, çapraz kilitlenmiştir. Biz de kontrplak üretirken aynı sincap mantığını kullanırız. Katmanları birbirine dik koyarak esnekliği mukavemete çeviririz. Sincaptan öğreneceğimiz en büyük ders malzemenin yönüne saygı duymaktır. Ağaç sincabı dal üzerinde koşar, zıplar, ani yük bindirir. Bu aslında bir dinamik eğilme testidir. Peki hangi ağaçları tercih ederler? Sincaplar genelde sert yapraklı, geniş dallı, lif yönü düzgün ağaçlarda daha aktiftir. Örnek verecek olursak meşe, kayın, ceviz gibi ağaçlar. Nedenine gelecek olursak eğilme modülü yüksektir. Dal kırılma riski düşüktür. Yüzey aşınmaya dirençlidir. Ani yük altında ahşap elastik enerji depolar. Titreşim sönümleme kapasitesi gösterir. Ahşap metale göre daha yüksek damping oranına sahiptir. Bu yüzden titreşimi emer. Bu özellik sandalye, masa ayağı, basamak tasarımında önemlidir. Dal bölgelerine baktığımızda lifler eğimlidir. Lif sapması arttıkça çekme dayanımı düşer. Kırılma riski artar. Ama geniş dal çapı kesit alanını büyüterek bunu telafi eder. Doğa her zaman tek bir parametreye dayanmaz. Geometri ve malzeme birlikte çalışır. Sonuç olarak termit kimyasal zayıflık, gezgin karınca çürüme sonrası hacim kaybı, ağaç sincabı dinamik yük ve yüzey aşınması hususunda bize yol gösterirler. Ahşap yalnızca sertlik değildir. Kimya, lif yönü, nem, yoğunluk, geometri bunların hepsi birlikte çalışır. Doğada ayakta kalan ağaçlar bu üç testi de geçmiş olanlardır. Bugünkü videonun sonuna geldik. Gelecek videoda hangi hayvanlardan bahsetmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yapıcı yorumlarınız benim için kıymetli. Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.